Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, gösterişli, güzel bir modelle geldim. Şöyle arkadaşlar, modelimin yapımı için Etrofil marka bebe yünü kullanacağım. Sizler dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Güzel bir yeşil arkadaşlar. Rengimiz açık yeşil. Şöyle renk kodunu merak eden olursa, rengimiz ise bu şekilde. Şöyle ipimiz, şiş numaraları, tığ numaraları bu şekilde görünüyor. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimiz detaylı bir model arkadaşlar. Şöyle 2 model üzerinde anlatacağım sizlere. İlmek sayılarımızı hemen şöyle verelim. İlmek sayılarımız bu modeli kurarken 12 ve 12'nin katları artı 2 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz ilmeklerinizi. Hemen şöyle ben ilmeklerimi toplayarak başlıyorum. Ben 2 örnek üzerinde sizlere modeli anlatacağım. İlmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle hemen ilmeklerimi topladım. Detaylı bir model olduğu için hemen ilmeklerimi videomu durdurarak topladım arkadaşlar. İlmek sayılarımızı tekrar hatırlayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 bir modelimiz için. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bir modelimiz için artı 2 ilmek sağ ve sol kenar ilmekleri olarak ayarladık. Bu modeli siz dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Dilerseniz lastiksiz bir şekilde modelinizi kurabilirsiniz. Kenarında bir kıvrılma olmuyor arkadaşlar. Hemen modelime birinci sıradan başlayacağım. Lastik uygulamadan yapacağım. Modelimizin birinci sırasında ilk sıram olduğu için Bismillahirrahmanirrahim. İlk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örerek aldım. Burada modelimin ön yüzü birinci sırasında 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 2, 4, 5. Tekrar burada 5 ters ilmekten sonra 2 düz ilmek. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ters ilmek. Şu yapmış olduğumuz 2 düz ilmeğimiz örnek kısmı, burası ise ara. Tekrar burada 10 tane ters ilmekten sonra 2 düz. 1, 2. 2 düz. Burada yine kenar kısımda olduğu gibi 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimin ikinci sırası arka yüzde. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz bir sıra daha. 1, 2, 3, 4, 5 düz. 2 ters. 1, 2. 5, 1, 10 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar 2 ters. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 düz kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimizin ikinci sırası arka yüzde de bu işlemi yaptık.
Evet, üçüncü sıramız ön yüzde yapacağımız işlemlerimiz var arkadaşlar burada. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 4 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ön yüzünde. 4 tane ters ilmeğimden sonra burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Model kısmı oluşturduğumuz kısım. Burada ipimiz arka yüzde, ters ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada düz ilmeğimizi ise düz bir şekilde ördük. Şimdi buradaki düz ilmeğimizi kenara alacağız. Yine buradakini de bu kısma alıp modelimizde bu şekilde bir açılma olacak. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Arkadaki ters ilmeğimizi ortaya doğru alıyorum. Düz ilmeğimi kenara aldım. Bu almış olduğum ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Bu işlemi yaptık. Yine burada da aynı şekilde bu düz ilmeğimizi bu kenara alacağız. Ters ilmeğimizi ortaya alacağız. Burada da düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkadaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi bu şekilde arkaya, ters ilmeğimi ise ortaya aldım. Buradaki ilmeğimi düz bir şekilde tekrar ördüm. Burada devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ters ilmek. Bir alt sırada 10 tane ters ilmek vardı. 2 örnek arasında. Şimdi 8 ilmeğimiz kaldı. Burada yine aynı işlemi yapacağız. İkinci örneğimizde buradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Arkadaki ters ilmeğimi ortaya, düz ilmeğimi kenara çektim. Buradaki ilmeğimi, ters ilmeğimi düz ördüm. Buradakini de aynı şekilde yapıyorum. Diğer kanadı da bu kısma aktarıyoruz. Örmeden aldım. Bir düz ördüm. Ters ilmeğimi yine buradaki ilmeğim ile 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Buradaki ilmeğimi tekrar düz bir şekilde ördüm. Kenarda 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz kaldı. Burada 5 tane ters ilmeğimiz varken 4 ilmeğe düşürdük. Kenar ilmeğimizi de yine ters bir şekilde ördük. Modelimizin ön yüzünde bu işlemi yaptık. Modelimizin arka yüzünde ise yine burada kesimlerimiz olacak. Modelimizin arka yüzünde de model kuruyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Arkadaki ters ilmeklerimizi, öndeki ters ilmeklerimizi arkada düz bir şekilde ördük. Burada yine hemen şöyle bir kesim yapacağız. Burayı 2 tane, bir düz bir ters ilmeğim var. İkisini genişletiyorum. Burası modelimizin kurmuş olduğumuz kısım. Hemen burada şöyle genişletmemi yaptım. İpim kendimden tarafta. Bu şekilde dıştan içe doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Bir doladım. 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2. Tekrar bir doladım. Burada bir ters, bir düz ilmeğimizi bu şekilde bir kesim daha yapmış olduk. Arka yüzde bu işlemi yapıyoruz. Ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık 6 düz ilmeğimiz var orta kısımda. Yani burada da bir eksiltme yapmış olduk. Yani ortadaki ilmeklerimiz azalırken modelimizdeki ilmeklerimiz çoğalıyor. Tekrar burada bir düz bir ters ilmeğim, şöyle bir genişletme, ipim kendimden tarafta. Bu şekilde 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir artırdım, 2 ters, 1, 2.
Yine bir artırdım. 2 ilmeğimi yine ters bir şekilde, bir ters bir düz ilmeğimiz var. Burada da ikisini birlikte kestim. Tekrar burada kalan 1, 2, 3 düz ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimizin arka yüzünde bu işlemi yaptık. Modelimizin ön yüzünde ise yine kesimlerimiz olacak. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ters ilmek. 2 ters ilmeğimden sonra burada model kısmına geldik. Bir tane ters, burada bir tane kanat düz ilmeğimiz var. Şimdi bunları içten dışa doğru bir kesim yapıyoruz. Sağa doğru kesiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kestim. Bir doladım. Bir ters. Artırmış olduğum ilmeğimi ters. Burada bir ajur bölümü oluşturuyoruz. Ters. Burada arada 2 düz. Yine ajur olan ilmeğimiz ters. Yine burada bir doladım. Buradaki ilmeğimi, düz ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sola doğru kesiyoruz. Örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmeden aldığım ilmeği örmüş olduğum ilmeğimin üzerinden bu şekilde atlatmış oldum. Burada da bir kesim yaptık. Burada artırdık, burada kestik. Tekrar burada 1, 2, 3, 4. Şimdi burada bir alt sırada 6 iken 4 tane ilmeğimiz kaldı. Ara kısımda bir ters, bir düz ilmeğimiz. Yine aynı şekilde şöyle bir genişletme yaptım. İçten dışa doğru, sağa doğru kestik. Yine bir artırdım, bir ters. Ortada 2 düz. Yine buradaki ilmeğimi, ajur ilmeğimi ters. Buradaki 2 tane ilmeğimi yine bunu örmeden aldım. Diğer arkadaki ters ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden atlattım. Burada artırmamız olacaktı. Onu unuttuk arkadaşlar. Burada bir tane artırmamızı yaptıktan sonra hemen tekrar alalım, burayı unuttum. Pardon. Örmeden aldık. Artırma yapmayı unutmuyoruz. Tekrarladım arkadaşlar bu kısmı. Yani burada artırmalarımızı unutmuyoruz. Tekrar 1, 2 ters, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelimizin arka yüzü son sırasındayız. Modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördük. Artık burada da bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Bir düz, bir ters model bölümümüz. Burada da yine şöyle genişlettim. İpim kendimden tarafta. Yine bir kesim yapıyorum bu şekilde. Bir artırdım. Bir ajur bölümü, 2 düz ilmek. Arada 2 ilmeğimiz, ön kısımda düz örerken arka kısımda 2 ilmeğimizi ters bir şekilde örüyoruz. Yine burada 2 düz, 1, 2 ajur ilmeğimiz. Burada yine bir artırıyoruz. Bu şekilde sola doğru bir kesim yaptık burada da. Şimdi burada kalan ilmeğimiz 2. 2 ilmeğimiz. 1, 2. En başta burası 10, 8, 6, 4 ve 2'ye düştü. İkişer ikişer bu kenardaki modellerimize artırdık arkadaşlar. Buradan kestik. Şimdi burada yine aynı kesim yapıyoruz. Genişlettim. Bu şekilde bir kesim yaptım. Tekrar artırdım. 2 düz ilmek. 1, 2. Arada 2 ters. 1, 2. Tekrar 2 düz.
artırmayı unutmuyoruz. Son sıramızda da artırıyoruz. Arka bölümde hemen ikisini birlikte kestim. Burada bir düz bir ters kenar ilmeğimi ördüm ve modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle hemen modelimi göstereyim. Yeni başlayanlar için şimdi modelimizi model üzerine hemen nasıl kuracağımızı bir sırasını hatırlatmak için anlatıyorum arkadaşlar. İkinci örneğimiz, birinci sıramız ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada birinci sıramızda ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. 5 ters ilmek, 1 2 3 4 5 ters ilmek, 2 düz. Kenarda 5 ters ilmeğimiz vardı, 2 düz. Şimdi 2 düz ilmekten sonra 10 ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ters, 2 düz, 1 2 kenarda 5 ters, 1 2 3 4 5 kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bu şekilde tekrar ediyoruz arkadaşlar. Kendini tekrar eden, takıldığınız kısımlar olursa ilk baştaki anlatmış olduğum kısımlara geri dönerek aynı sırasına göre bir üst kısma da aynı şekilde modelinizi uygulayabilirsiniz. Çok da ikinci örneği sonuna kadar anlatmama gerek yok. Videomuz çok uzamasın. Evet, ben şimdi daha önce yapmış olduğum büyük parçamda modelimi sizlere göstereyim arkadaşlar. İlerlemiş halini. Evet, şöyle hemen kenara alalım. Evet, örneğimin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bu ipi bir tık kalın. Aslında ince iplerde daha düzgün duracağını düşünüyorum. Bu ipim bir tık kalın bir iple ilerledim. Bu modelimi şöyle hemen modelimi göstereyim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Arka yüzü ise bu şekilde temiz duran, düzgün duran bir model. Alt etek kısmında herhangi bir kıvrılma olmuyor. Bu şekilde görünüyor alt etek kısmı. Evet, bu modelden neler yapabiliriz? Bu model nelere yakışır arkadaşlar? Çok güzel gelin yelekleri yapabilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz bu modelden. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Kız veya erkek çocukları için bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Atkılar yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model diye düşünüyorum. Hem de yapımı bir o kadar kolay, hızlı ilerleyen bir örnek, kabartmalı, ajurlu bir model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.